Eğlenceli bir Şili soygunu gerilim filmi. Netflix'in yeni soygun gerilim filmi Baby Bandito, gerçek olaylardan ilham aldığını ve dizinin uygun şekilde değiştirildiğini daha başından açıkça ortaya koyuyor. Dizi ilhamını 2014 yılında Şili'de yaşanan havaalanı soygunundan alıyor ancak karakterler ve hikaye tamamen kurgulanmış. Soygun türüne hakim olan Money Heist serisiyle Baby Bandito, konuya yeni bir bakış açısı sunuyor. Şili'deki bu 8 bölümlük dizide uzmanlardan oluşan bir ekibimiz yok, onun yerine bir grup amatörümüz var. Dizi, bu suç dehalarının yüzyılın soygununu ne kadar zekice gerçekleştirdiğiyle ilgili değil, odak noktası daha ziyade başarısızlık ve buna katkıda bulunan çeşitli faktörlerdir. Bebek Haydut, sosyoekonomik faktörlerin nasıl suçlu olmaya yol açtığını ortaya koyuyor. Kahramanımız Kevin Tapia soyguncu olmayı planlamamıştı ama içinde bulunduğu koşullar nedeniyle kanunun yanlış tarafında kalmıştı. Babası hapisteydi ve annesinin maddi borcu vardı. Tek oğul olan Kevin, ailesini maddi olarak desteklemesi gerektiğini hemen fark etti. Gençti ve iyi maaşlı bir işe girecek kadar nitelikli değildi. Uyuşturucu ticaretinin sıradan olduğu ve yasa dışı yollardan para kazanmanın çoğu zaman tek seçenek olduğu mahallelerde büyümüştü. Aşk, Kevin'in soygun yapma kararında da önemli bir faktördü. Kevin, Kaykay Parkı'nda dikkatini çeken ayrıcalıklı bir genç kız olan Genesis'e aşık olmuştu. Kevin, doğum günü partisine katıldıktan sonra onun standartlarına ulaşabilmek için para kazanması gerektiğini fark etti. Bebek Haydut'ta aşk, ekonomik bir bakış açısıyla inceleniyor ve Kevin'in milyarlar kazanmak için her şeyi riske atma kararının, Genesis'i etkilemek ve ailesinin yanıldığını kanıtlamakla büyük ilgisi var. Kevin ve çetesinin aleyhine olan sadece deneyimsizlik değil, aynı zamanda üyelerin çoğunun daha iyisini bilemeyecek kadar genç olmasıydı. Dizi aynı zamanda genç neslin onaylanma ihtiyacını ve onların abartılı yaşam tarzlarını dünyaya göstermek için ne kadar ileri gitmeye istekli olduklarını göstermeye devam ediyor. Sonuçta geri tepen şey, lüks markaların giydiği fotoğrafları yükleme zorunluluğuydu. Dizi öncelikle onu büyütme ve ekrandan görülen hayatı yaşama arzusundan bahsediyor. Ailesi mali açıdan zor durumdayken, kız arkadaşı hayatta daha güzel şeyler isterken ve bereketli bir hayat yaşama hayali varken Kevin, soygunu gerçekleştirmeye karar verir. Kevin'in içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, soygunu planlamamış olsa bile geçimini sağlamak için küçük suçlar işlemesi ihtimali oldukça yüksekti. Dizi, özellikle soygundan çok sonrasına odaklanıldığı için başlangıç açısından ilgi çekici. Ancak rakip bir çetenin de ortaya çıkmasıyla birlikte dizi yavaş yavaş mantığını kaybetmeye başlar. Bunu büyük bir olay haline getirme ihtiyacı, Baby Bandito'nun neredeyse ortalama 1 saat olmasına neden oldu. Bir anda her şey çok kolay görünmeye başladı. Çetenin, mürettebatta herhangi bir teknoloji üyesi olmadan dijital dünyada bir soygun gerçekleştirmeyi başarması mantıklı değildi. Rakip çetenin acımasız ve etkili olduğu söylendi, ancak kaçak bir grup amatörün yerini tespit edemediler. Yarışma gerçekçi değildi ve amatör çetenin başları her belaya girdiğinde kaçmayı başarması bir kez daha mantıksal açıdan hatalıydı. Konu rakip çeteye gelince polis de etkili görünüyordu ama Kevin ve ekibiyle birlikte her zaman donanımsız görünüyorlardı. Baby Bandito her bölümde gerçeklikle bağlantısını kaybediyor ve bitiş çizgisini kovalamaya başlıyor. Karakterlerin çoğu tanımlanmış ve ilgi uyandırmıştır ancak onların tam potansiyelleri keşfedilmemiştir. Panda'nın dönüşümü etkileyiciydi ama keşke onun gelişen benliğiyle daha fazla zaman geçirebilseydik. Karaktere nereden geldiğini ve sonunda tüm algısının nasıl değiştiğini açıklaması için yeterli zaman verilmedi. Lucas Vergara, Panda'nın masumiyetinin yanı sıra intikam dolu arzularını da başarılı bir şekilde temsil ediyor. Kevin de sorumsuz bir genç yetişkin olmaktan, eylemlerinin yansımalarının farkına varmaya kadar önemli bir değişim yaşıyor. Nicholas Contreras'ın masum yüzü ve muzip gülümsemesi Kevin karakterine çok yakışıyor. Contreras karakterin karmaşıklığını oldukça ustaca yakalıyor. Francisca Armstrong tuhaf Genesis rolünde yeterli performansı sergiliyor. Karakter kusurlu olsa bile sonunda ona sempati duyacaksınız. Aşk ilişkileri ön plandadır ve hikayenin gidişatını etkiler. Dizideki kötü adamları, özellikle de Rusyan ve Greyhound'u izlemekten özellikle keyif aldım. Cızırtılı kimyaları ve bunun hikayeye etkisi ilginç bir katkıydı. Kötü adamlar ellerinden geldiğince kötü olsalar da tek boyutlu değiller çünkü öfkeleri bir kayıp duygusundan kaynaklanıyor. Baby Bandito'daki aksiyon sahneleri iyi işlenmiş ve gösterinin genel prodüksiyon değerinden de bahsetmeye değer. Dizi boyunca çok sayıda kanlı, korkunç sahneler var ve bunlar gerçekçi bir şekilde tasvir ediliyor. Sonu daha etkileyici olabilirdi ama yine de Şili'den bir soygun gerilim filmi olarak iz bırakmayı başarıyor. Baby Bandito tematik olarak paranın mutlaka mutluluk getirmediği fikrine varıyor. Kevin mahallede doğup büyüdü ve büyüdükçe para kazanmanın ne kadar önemli olduğunu fark etti.
Hayatındaki sorunların çoğu servetin kıtlığıyla ilgiliydi ve hayatını riske atarak milyarlarca peso kazanırsa buna değeceğine inanıyordu. 8 bölümde Kevin'in inatçı bir genç adamdan, ilişkilere zenginlikten daha fazla öncelik vermeyi öğrenen daha ayakları yere basan bir bireye dönüşmesini izliyoruz. Baby Bandito, sıradan izleme listenize ekleyebileceğiniz eğlenceli bir soygun gerilim filmi.